Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz su yeleğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kullandığım malzemeyi söyleyeyim. 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü kullandım. Bir yaş için ördüğüm yeleği bu yelek için 110 gram kadar ip gerekli oldu. Bir yaş altı yani 0-6 ay 9 aylık yelekler için bir yumak yeterli olacaktır. Şiş numaram 3,5 numara misinalı şiş kullandım. Normal şişle de örülebilir. Tercih size kalmış. Şimdi yapılışından bahsedeyim kısaca. Yeleğe yakadan başladım. Yakada yaka düşürme çalışması yaptıktan sonra roba artışlarıyla düz örgüyle robayı ördüm. Ardından robanın bitiminde basit bir model uyguladım. Sadece haroşa ve düz örgüden oluşan. Alt kısmı bu modelle örüldü. 5 tane düğmemiz oldu ön bantta. Düğme aralıklarını siz dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. 13 sıra aralıklarla açtım ilikleri. Bunun dışında bedenini de söyleyeyim. Dediğim gibi yaklaşık 1 yaşa uygun oldu. Beden genişliği 26-27 santimetre kadar. Boyu bu yakadan itibaren etek ucuna kadar 31 santimetre civarında oldu. Siz çocuğunuza göre farklı bedenlerde de yelekler örebilirsiniz. Videoda ayrıca daha küçük ve daha büyük yaşlar için sayı tavsiyelerimi de paylaştım. Umarım onlar da size yardımcı olacaktır. Evet, yeleğin ön görüntüsü bu şekilde. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkada da yine alt kısımda modelimiz gayet güzel görünüyor. Evet, böylece kısaca yeleğin tanıtımını yaptıktan sonra dilerseniz yapılışına başlayalım. Yeleği örmeye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikli bir bebe yünü. Şiş olarak da 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Misinalı şiş kullanmak bu tür yakadan başlanan örgülerde kolaylık sağlayacaktır. İlmek sayıları çok fazla olduğu için. Ama yine de tercih size kalmış. Evet, örgümüze ilmek alarak başlayacağız. Başlangıç ilmek sayımız 81 ilmek olacak. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben şöyle ipimden bir miktar ayırıp yetecek kadar sonra ilmek almaya başlıyorum. 81 ilmek alıyorum. Evet, 81 tane ilmek aldım. Örmeye başlıyorum. Yaka haroşa olacak. Haroşayı her iki yönde düz örüyorum. O nedenle düz örerek başlayacağım. Ve örgünün hem önünde hem arkasında bütün ilmekleri düz öreceğim. Sıra sonuna dek düz örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de düz örüyorum. Son ilmekleri hep düz öreceğiz. Çeviriyorum. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Ve bakın bir haroşa sırası oluşmuş durumda. Şimdi bir haroşa sırası daha öreceğim. Yani bir ön bir arka yüz daha öreceğim. 2 haroşa sırası oluşmuş olacak. Bakın ilk ilmekleri de örmeden alacağım. Hep ilk ilmekleri bu şekilde örmeyeceğim. Son ilmekleri düz örerek alacağım örgü boyunca. Şimdi ön yüzden ve arka yüzden 2 sıra daha düz örerek devam edelim. Toplamda 2 haroşa sırası olana dek. Evet, bir ön bir arka sıra daha, yani toplam 2 sıra daha ördüm. Bakın 2 sıra haroşamız oluştu. Şimdi bu sırada iliği açacağız. Ben erkek bebek için örüyorum bu yeleği. Dolayısıyla şöyle durduğunda bakın örgümüz şöyle duruyor. Şu an şu noktadayız. Erkek bebeklerde ilik bu tarafta olur sıranın başında. Düğme çünkü sağ taraftadır. Dolayısıyla ben burada ilik uygulaması yapacağım şimdi. Ama kız bebek için örerseniz ilik sıranın sonunda olur. Oraya geldiğimde onda nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi dediğim gibi sıranın başındayım. Bu kenar bantlarımız şöyle göstereyim. 7 ilmek olacak her iki tarafta da. Şimdi bu 7 ilmeğin ortasında iliği açacağız. Bunun için şöyle yapıyorum. İlk ilmekleri örmeden alıyoruz demiştim. Bakın 1, 2,
3 ilmekten sonra şöyle bakın ipimi doluyorum bir kere. Bu iliğimiz olacak. Sonraki 2 ilmeği de şöyle keserek alıyorum. İlk iliğimizi burada açmış olduk. Dediğim gibi eğer kız bebek için örüyorsak ilik sıranın sonunda olacak. Son 5 ilmeğe kadar gelip o durumda nasıl ilik açacağınızı göstereyim. Son 5 ilmeğe geldim. Eğer kız bebek için örecekseniz burada şöyle yapacaksınız. Bu 2 ilmeği şöyle kesip arkadan ipinizi dolayarak ilik açıp sonra 3 ilmeği öreceksiniz. Ben diğer tarafta yaptığım için şimdi bu işlemi geri alıyorum ve örerek bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi şu ana kadar 2 haroşa sıramız var. Arkadan ördüğümde 3. haroşa sırasını elde edeceğim. 2 sıra daha ördüğümde 4. haroşa sırasını elde edeceğim. Yani şu andan sonra 3 sıra öreceğim. Toplamda 4 haroşa sırası olacak. Ondan sonra roba kısmı da başlayacağız. Bakın ilik ilmeğine geldim. Onu böyle örüyorum. Bu şekilde iliğim oluşuyor. Önden de göstereyim. Şu an burası örgünün ön yüzü. Bakın iliğimiz oluştu. Şu an 3 haroşa sıram var. 2 sıra daha örüp 4'e tamamlıyorum. Evet, iliğin yaka kısmını bakın 4 haroşa sırası olana dek ördüm. İliğimiz de bakın burada. Şimdi artık robaya başlayacağız. Şimdi klasik yakadan başlanan reglan artışlı örgülerde şöyle göstereyim çizimde. 4 tane reglan noktamız olur. Bakın 1, 2, 3, 4 ve reglan artışlarını bu noktalarda yaparız. Ben burada reglan noktalarını 2 ilmek olarak belirledim. Bu 2 ilmek olarak şimdi birazdan göstereceğim işaretlediğim ilmeklerin hemen öncesinde ve hemen sonrasında 4 nokta içinde bu artışlarımı yapacağım. Ön sıralarda yapacağım. Arka sıralarda artış olmayacak. Aynı zamanda örgüde yaka düşürme çalışması yapacağız. 3 noktada yapacağım yaka düşürme çalışmasını. Burada çok detaylı anlatmayacağım. Daha önce anlattığım bir videom var. Eğer ilk defa yaka düşürme yapacaksanız şimdi sağ üst köşede, videonun sağ üst köşesinde o videonun linkini göreceksiniz. O videoyu izlemenizi öneririm. Yaka düşürmenin mantığını anladıktan sonra burada daha kolay yapabiliyor olacaksınız. Bu yaka düşürme çalışması bize ön yakanın arka yakaya göre daha aşağıda durmasını sağlayacak. O da daha rahat ve konforlu bir kullanım olmasını sağlayacak bize. Şimdi şöyle ilmeklerimi nasıl ayırdım hemen onu söyleyeyim. Bakın baştan ilk reglan noktasına yani şuraya kadar 15 tane şu kırmızı ile işaretlediğim 15 tane ilmeğim var. İlk öne ait ilmekler bunlar. Sonra 2 tane reglan, birinci reglan noktasından sonra ilk kol için o yine 10 ilmek. Sonra ikinci reglan noktası 2 ilmek. Arkasından arka için 23 ilmek. Üçüncü reglan yine 2 ilmek. Sonra ikinci kol için 10 ilmek. Sonra son reglanımız yine 2 ilmek ve diğer öne ait 15 ilmek şeklinde ayrımımı yaptım. Bakın bunu da şöyle göstereyim. Dediğim gibi kenardan 15 ilmek saydım ön için. 2 tane ilmek ilk reglan noktamız. Kol 10 ilmek. Yine ikinci reglan. Arka 23 ilmek. Üçüncü reglan. İkinci kol 10 ilmek. Dördüncü reglan ve diğer ön 15 ilmek şeklinde ayraçlarımı yerleştirdim. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz ilmeklerinizi. Gizli artırma yapacağım için bu artış noktalarını kaçırabilirsiniz. Bu şekilde işaretlemenizi öneririm. Şimdi bu kenardaki 15 ilmekten 7 tanesi bakın 2, 4, 7 kenar bandı olacak. Bu tarafta ilik bandı. Diğer tarafta düğme bandı. Bu 7 ilmek haroşa olacak. Yani hem önde hem arkada düz öreceğim bu ilmekleri. Diğer ilmeklerimiz kalan aradaki bütün ilmeklerimiz düz örgü şeklinde olacak. Yani örgünün ön yüzünde düz öreceğiz. Arka yüzünde ters öreceğiz. Ve şu işaretlediğim yaka düşürme için bakın her iki tarafta bu ön ilmeklerinin bu 7 haricinde kalan 8 ilmeğin içinde yani 15'in 7'si
kenar bandı. Şuraya 8 tane ilmek kalıyor. O 8 ilmekte 2 2 2 olmak üzere 3 kere her iki taraftan da bakın kısa satırlar yapacağım. Dediğim gibi bunlar detayı yaka düşürme videosunda var. Oradan bakabilirsiniz. Buralarda da kısa satır uygulamaları yapacağım 3 noktada. Şimdi uygulamalı olarak görelim. Sıranın başındayım. Örgünün ön yüzünde. Buradan örmeye başlıyorum. İlk artış noktasına dek örüyorum. Evet, toplam 15 tane ilmeğimi ördüm. Birinci reglan noktasına geldim. Burada ben en basit şekliyle artış yapmak istiyorum. Farklı gizli artırma teknikleri var. Daha önce birçok videoda farklı teknikler uyguladım. Burada en kolay haliyle bakın şöyle parmağımı dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. Arada kalan bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bu tarafında yine bir tane artırıyorum. Bakın bu iki ilmekten hemen önce ve hemen sonra artışlarımızı yapmış olduk. Örgünün ön yüzlerinde bu şekilde 4 noktada artışlarımızı yapacağız. Devam edelim ikinci reglan noktasına. Evet, geldim. Hemen öncesinde artırıyorum. Reglan ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında bir kez daha artırıyorum. Bu ayraçlarla işaretlediğimiz iki tane ilmeği bozmamaya çalışalım. Yani bunların dışında yapıyoruz artışlarımızı. Hep bu aradaki iki ilmekler sabit kalıyor. Devam edelim. Üçüncü reglan noktasına gelelim. Evet, geldim. Bir tane artırıyorum öncesinde. Aradaki iki ilmeği örüyorum. Sonrasında yine bir kez daha artırıyorum. Devam edelim. Son artış noktasına gelelim. Evet, burada da yine önce artırıyorum. Reglan ilmeklerini örüyorum. Sonra tekrar artırıyorum. Şimdi bakın neydi? Yaka düşürme için şimdi şu noktadayız. Şu iki ilmeği ördük. Sonra devam edeceğim. 2 ilmek daha ördükten sonra bakın şu ilk noktadan şuradan geriye döneceğim. Artışı yaptıktan sonra 2 ilmek daha örüyorum. 1 2. Kenarda bakın kaç ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 13 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 ilmeği ördükten sonra geriye dönüyorum. İlk kısa satır çalışmamız oluyor bu. İp önde bakın. Ördüğüm ilmeği şöyle sol şişten sağ şişe alıyorum. Ve bu ipimi şöyle arkaya doğru çekerek bakın o tek ilmek olan şu ilmeğimi şöyle çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Bu yaptığımız teknik Alman kısa satırlar tekniği. Buradaki geçiş noktasının, geri dönüş noktamızın düzgün görünmesi için uyguladığımız bir teknik. Bu şekilde bir alt sıradaki ilmeği üst sıraya çıkarmış oldum. Ve bakın şimdi örgünün arka yüzüne döndüğüm için artık ilmekleri ters öreceğim. O nedenle ipimi şöyle öne alıyorum. Bu ilmek belirgin bir şekilde burada duracak. Birazdan nasıl öreceğimizi göstereceğim onu. Şimdi devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde artırma yapmaksızın öreceğim. Bütün ilmeklerimiz ters olacak. Bakın reglan ilmeklerine geldim. Onlar da ters. Artırdığımız ilmekler de bakın bu ilk ilmek reglandaki artırdığım ilmekti. Onlar da dahil. Hepsini ters örüyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ederek bakın şöyle diğer taraftaki bu iki ilmeğe geleceğim. O da bu taraftaki en sondaki reglan noktasından sonraki iki ilmek olacak. Oraya kadar ters örerek devam edeceğim. Devam ediyorum. Bakın bu taraftaki son reglan noktasındayım. Reglan ilmeklerini ördüm.
işaretleyiciden sonraki ilk ilmek, bir önceki sırada ilk artırma yaptığım ilmek. Onu örüyorum. Şimdi kenardan bakın şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek kaldı. Bu 15 ilmeğin 2 tanesini şimdi şu yöndeki ilk kısa satırımızı yapacağız. O 2 ilmeği de örüyorum. Yani toplamda kafanız karışmasın 3 tane ilmek örmüş oldum. Kenarda da 13 tane ilmek kalmış oldu. Diğer tarafta da hatırlarsanız 13 ilmek kaldığında geri dönüş yapmıştık. Şimdi çeviriyorum örgümü. Örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın artık burası örgünün ön yüzü. İpi öne alıyorum. Yine Alman kısa satır tekniğini uygulayacağım. Bu ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe şöyle alıyorum bakın. Ve ipimi arkaya doğru çekerek yine bakın çift ilmek şekline getiriyorum ilmeğimi. Ve düz örmeye devam ediyorum arkasından. Bakın o geri döndüğümüz ilmek yine bariz bir şekilde görünebiliyor. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Yine ön yüzde olduğum için artırma yapacağım. Reglan noktasına geldim işaretleyiciye. O nedenle hemen öncesinde bakın bir tane ilmek artırıyorum. Bu 2 ilmeği örerek alıyorum. Ardından yine bir artış yapıyorum. Yani yine işaretleyicilerin hemen öncesinde ve hemen sonrasında artış yapmış oluyorum. Devam edelim. Diğer 2 hatta 3 noktada da artışlarımızı yapacağız. Hemen işaretleyicilerin önce ve sonrasında. İkinciye geldim. Yine artırmamı yaptım. Reglan ilmeklerini ördüm. Tekrar artışımı yaptım. Üçüncü reglan noktasındayım. İşaretleyiciden hemen önce artışımı yaptım. 2 ilmeği ördüm. Ayrıca alıp tekrar artışımı yaptım. Dördüncü reglana gelelim. Evet, burada da önce artışımı yaptım. İşaretleyiciler arasındaki 2 ilmeğimi ördüm. Ve sonra tekrar artış yaptım. Şimdi bakın bir önceki sırada geri döndüğüm ilmeğe evet geldim. Zaten görünüyor bakın çift ilmek şeklinde. Şu an işaretleyiciden sonra bakalım 3 ilmek geçmiş oldu buraya gelene dek. Şimdi burada bu çift ilmeği şöyle ikisini birlikte alarak bakın bu şekilde. Bu şekilde örüyorum. Ve ikinci yani şu ikinci geri dönüş yapacağım noktaya geleceğim. Onun için de 2 ilmek daha ilerleyeceğim. 1 2 kenardan 2 4 6 8 11 tane ilmek kaldı. Yine aynı şeyi yapıyorum. Burada şimdi geriye döneceğim. İpim önde. Ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe alıyorum. Şöyle arkaya doğru çekerek ipimi çift ilmek haline getiriyorum ve öne alıyorum şimdi. Çünkü arka yüzdeyim. İlmekleri ters öreceğim. Ters örerek devam ediyorum. Ta ki burada geri döndüğüm çift ilmek haline getirdiğim ilmeğe kadar. Evet, devam ediyorum. Reglan noktasını geçiyorum. Bir, 2, 3 ilmek ördükten sonra bakın zaten görünüyor. Çift ilmeğe geldim. Onu da bu şekilde yine şöyle bakın ikisini birlikte alarak örüyorum. Ve bu taraftaki ikinci kısa satırımız için ilkini yapmıştık. 2 ilmek daha ilerleyip 1, 2, kenarda bakın 2, 4, 6, 8, 11 ilmek kalmışken geriye dönüyorum. Bu taraftaki ikinci kısa satırımızı da yapmış oluyoruz bu şekilde. Yine ipi öne alıp
Ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe geçirip şöyle tekrar bakın çift ilmek haline getirdim. Düz örerek devam ediyorum. Son bir kez daha her iki tarafta kısa satırımız kaldı. Hızlı bir şekilde onu da yapalım. Ön yüzde olduğum için yine artışlarım var. Hemen reglan noktasına geldim, bakın artışımı yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar artış yapıyorum. Örerek devam edeceğim. 1 2 3 noktada artışlarımı yapıp burada geri döndüğüm çift ilmek haline getirdiğim ilmeğe dek geleceğim. Evet, son reglan noktasındayım. Artışlarımızı yapalım. Şimdi çift ilmeği de göreceğim. Bakın geldim. Anlaşılıyor zaten. Onu yine 2 ilmeği şöyle birlikte örerek alıyorum. Ve tekrar 2 ilmek daha ilerleyip şu son noktadan geri dönüş yapıyorum. Kenarda da şu an 2, 4, 6, 9 tane ilmeğim kaldı. Yine ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe alıp şöyle çift ilmek haline getiriyorum. Arka yüzde olduğum için ters öreceğim ve artırmam yok. Bütün ilmekleri ters örerek diğer baştaki çift ilmek haline gelen bakın şu ilmeğe dek geliyorum. Son reglan noktasındayım. Reglan ilmeklerini ördüm. Devam ediyorum çift ilmeğe dek. Evet, geldim. Bakın çok kolay bir şekilde anlıyorum o ilmeği zaten. Orada yine 2 ilmeğe birden şöyle şişimi geçirip birlikte örerek alıyorum. Ve artık bu yönde son kez 2 ilmek daha ilerleyip son kısa satırımı yapacağım. Onun için şöyle bakın 1 2 ilmek daha ördüm. Geride 2 4 6 9 ilmek kalmışken son kez geriye döndüm. İpi öne alıp bu ördüğüm ilmeği şöyle sağ şişime aldım ve ipi geriye çekerek yine çift ilmek haline getirdim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Artık ön yüzde artışlarımızı yapıp kısa satırlarımız bittiği için sıranın sonuna dek devam edeceğiz. Reglana geldim. Bakın burada artışımı yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar artışımı yapıyorum. Devam ediyorum. Her 3 noktada artışlarımı yapıp yine son çift ilmeğe dek gelelim. Artışlarımı yapıyorum. Devam edelim çift ilmeğe dek. Bakın evet, oradayım. Onu örüyorum. Ve artık geri dönüşüm yok. Kenara doğru devam edeceğim. Şimdi kenardaki bu ilik ve düğme bantlarımız 7 ilmek olacak ve haraşo olacak demiştim. Her iki yönde de düz öreceğiz. Bakın 2 4 bir tane daha öreyim. Şu an 7 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ön yüzde zaten düz örüyorum. Bu yönde devam edelim örmeye. Ama farkı arka yüzde oluşacak. Bu 7 tane ilmeği, son ilmekleri de düz örüyoruz, unutmayalım. Bu 7 tane ilmeği bakın arka yüzde de düz öreceğim ki haraşo olsun. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 6 ilmeği düz örüyorum. Bakın toplamda 7 tane ilmek oldu. Örgünün arka yüzünde olduğum için diğer ilmekleri ters öreceğim. Son 7 ilmeğe kadar. Diğer tarafta yine 7 tane ilmeğimiz haraşo olacak. Şimdi ters örerek devam edelim. Devam ediyorum. Bakın son reglan noktasındayım.
Reglen ilmeklerini ördüm. Çift ilmeğe de örelim. Evet, çift ilmekteyim. Onu da artık bu son çift ilmeğimiz. Onu da örüyorum birlikte alarak ve bütün yaka düşürmeye dair çalışmamızı bitirmiş oluyorum. Şimdi bu tarafta yine 7 ilmeğim haraşo olacak. Bakın sayıyorum. 2, 4, 7. Oraya kadar 2 tane daha ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Ardından bu 7 tane kenar ilmeğin haraşo olması için arka yüzde de düz örüyorum. Bundan sonra örgümüz boyunca kenarlardaki bu 7'şer ilmek her iki yönde de düz örülecek. Bakın ne yaptığımıza şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın ön taraflarda yaka düşürmesini yapmış olduk. Kol ve arka kısımlar biraz ilerledi ördüğümüz için ama ön kısımlarda özellikle de bu lastik tarafını hiç örmediğimiz için bu ön kısım şöyle birleştiğinde birazdan örgümüz arkaya göre bakın şöyle biraz daha aşağıda duruyor olacak bu şekilde. Ve boyuna dayanmayacağı için bebeğin boynuna daha rahat bir kullanım şekli olmuş olacak. Şimdi bundan sonra artık sadece roba artışlarını yaparak örmeye devam edeceğiz. Kenarlardaki 7'şer ilmeklerimiz haroşa olacak. Diğer aralardaki ilmekler düz olacak. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Hemen başını sadece göstereyim. Ön yüzlerde artışlarımıza devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Kenar bandını örüyorum. 7 ilmek düz olacak. Zaten ön yüzde fark yok düz ilmeklerle. Sonra devam ediyorum. İşaretleyiciye kadar olan ilmeklerimizi yine düz örmeye. İşaretleyiciye geldiğimde yine ön yüzde olduğum için artışımı yapıyorum. İki ilmekten sonra da artışımı yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 2, 3 ve 4. reglan noktalarında da artışımı yapacağım. Sonra devam edeceğim sıra sonuna kadar, artık geri dönüş yapmıyoruz. Sıra sonundaki 7 ilmek hem ön hem arka yüzde düz olacak, haroşa olacak. Arka yüzde diğer ilmeklerimiz ters olacak ve artırma yapmayacağız. Bu şekilde reglan artışlarını yapmaya devam edelim. Bakın reglan noktalarımız da bu şekilde görünüyor. 4 noktada da bu şekilde artışlarımıza devam edeceğiz. Robamız istediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu artışlara devam edelim. Bu arada yeri geldiğinde ikinci iliği açacağım. Onu da kaç sıra sonra açtığım bilgisini sizinle paylaşacağım birazdan. Ondan sonra artışları yapmaya yine devam edeceğim. Bu şekilde robamızı örelim. Ben detayları yine paylaşacağım sizinle. Evet, robayı örmeye devam ettim. Bakın son hali bu şekilde. Şu ana dek 18 kere artırma yaptım. Artırma sayılarını burada artırdığınız ilmeklerden sayacağınız gibi, eğer bu zor gelir ya da emin olamazsınız, ilmek sayısından da bulabilirsiniz. Şöyle ki bakın, çizimde göstereyim. Ön için bakalım. 15 ilmek başlamıştık. Şimdi biz artırmalarımızı nerede yapıyoruz? Bakın bu reglan noktalarının hemen öncesinde ve hemen sonrasında yapıyoruz. Dolayısıyla bakın şu ön parça için düşünürsek 15 ilmekle başlamıştık. Her artırma sırasında bakın şuradan bir tane ilmek ilave oluyor. Dolayısıyla ben şu an 18 artırma yaptığım için 15'te ilmek en başta vardı. Toplam şu an ilmek sayım ön parçada 33 ilmeğe ulaştı. Diğerlerine bakarsak bakın şu kısma bakalım. Burada da yine bu reglandan hemen önce ve sonra birer artırma yaptık. Bakın bu kol için her artırma sırasında bir tane buradan bir tane de buradan artırma yapmış oluyoruz. Dolayısıyla 2 tane artırma ilmeği ilave oluyor. 18 artırma yaptım.
Toplamda 36 ilmek artmış oldu kolda. Dolayısıyla kolun ilmek sayısı 10 ile başlamıştık. 36 daha 46'ya çıktı. Aynı şekilde arkaya bakarsak bakın arkada da yine bir tane buradan artırma ilmeği ilave oluyor. Dolayısıyla yine 36 ilmek arttı. 23 ile başlamıştık. 36, 46, 56, 59 ilmeğe ulaştık. Yine bu kolda aynı şekilde bir tane buradan arttığı için 36 ilmek arttı ve 46 ilmeğe ulaştık. Bu önde yine diğer önde olduğu gibi sadece buradan artışlar geldi. Dolayısıyla 18 ilmek arttı. Bu ön sayımız da 33 ilmeğe ulaştı. Şimdi bu artış sayılarınızı ilmeği kontrol ederek, yani baştan ilmek sayılarını şu reglan noktasına kadar sayarak, şu an 33 tane ilmeğim var benim. Kaç tane artırma yaptığınızı anlamış olabilirsiniz. Şimdi şu reglan derinliğini ölçtüğümde bakın şöyle göstereyim. Şu haroşa lastiğin bitiminden başlıyorum ölçmeye. Şu noktaya kadar bakın yaklaşık 13 santimetre oldu. Bir yaş için bu reglan derinliğinin 13,5-14 santimetre olması yeterli olur. Şimdi ben artık artırma yapmayacağım. Bu 13 santimetrenin biraz daha artması için araya 3 sıra haroşa öreceğim şimdi. Onunla da yaklaşık 13,5-14 santimetreye ulaşmış olacağım ve yeterli olacak bu prova benim için. Bu 3 sıra haroşada artırma yok. Bütün ilmekleri önden ve arkadan düz öreceğiz ki haroşa sıralarımız oluşsun. Ön sırada zaten fark etmiyor. Ön sırada bütün ilmekleri düz örüyorduk. Sadece arka sırada bu aradaki ilmeklerimiz tersti. Kenarlardaki 7'şer ilmeğimiz, her iki taraftaki 7 ilmeğimiz sadece her iki yönde düz örülüyordu. Şimdi bütün ilmeklerimizi önden arkadan düz öreceğiz. 3 haroşa sırası dedim. Dolayısıyla bu 6 sıra eder. 3 ön 3 arka sıra eder. Bu 6 sıranın 5 sırasını öreceğim. 6. sırasında kolların kesimini yapacağım. Şimdi başlıyorum düz örerek. Bu arada iliği de söyleyeyim. İlk ilikten sonra bakın şuradaydı ilk iliğimiz. Başlangıçtan 2 haroşa sırası sonra ilk iliği açmıştık. Sayıyorum şimdi aradaki ilmekleri, haroşa sıralarını. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 haroşa sırasından sonra ikinci iliğimi açtım. Ondan sonra da bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu şimdilik. Bu şekilde devam edeceğim. 13 sıra oldukça ilikleri açmaya devam edeceğim. Kaç tane ilik denk gelirse. Şimdi bütün ilmekleri önden ve arkadan düz örerek 5 sırayı tamamlayacağım. 6. sırada kol kesimini yapacağız. Şu reglan noktasına kadar gelip orayı göstereyim. Bakın geldim oraya. Artırma yapmıyorum. Kaybetmeyeyim o noktayı diye şimdilik ayraçları tutuyorum. Ve düz örmeye devam ediyorum artırma yapmadan. Bu şekilde 5 sırayı tamamlayalım. Evet, 5 sıra düz örgü ördüm her iki yönden de. Bakın şu an 2 haroşa sırası oluştu. Ön sırayı tamamladım. Arka sıradayım. Şimdi bu sıradan tekrar düz ördüğümde 3. haroşa sırası tamamlanmış olacak ön yüzde. Aynı zamanda bu sırayı örerken dediğim gibi kol kesimini yapacağım. Şimdi neydi? Ön ilmek sayımız 33'tü. Şu ayraca kadar olan ilmekler 33 tane. Önce onları örerek başlıyorum. Evet, 33 tane ilmeği ördüm. Şimdi reglan noktasına geldim. Şimdi bu ayracı alalım. Bu reglan noktasındaki 2 ilmekten bir tanesini öne alıyorum. Ön ilmek sayım 34 oluyor. İkincisini kola vereceğim. Onun için de şöyle yapıyorum. Şimdi kol ilmeklerini kesmeye başlayacağız. Buradan bir sonraki ayracın yine ilk ilmeği de dahil olmak üzere kol ilmeği olacak. Bu ilmekleri kesmeye başlayacağız. Onun için şimdi şöyle yapıyorum. Bakın bu 34 ilmek öne ait. Şimdi ilk ilmeği, bu aradaki bir ilmek kolun demiştik. Onu bakın örüyorum, birinci ilmeği.
Ayracı alıp ikinci ilmeği de örüyorum. Ve bu ilk ördüğüm ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Örerek kesiyoruz. Bu sayede arka tarafta 3. haraşo sıramız da oluşmuş olacak. Devam edelim. Bir tane daha örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Devam edelim. Bir tane örüyorum. İlk ilmekle kesiyorum. Elimizi de bol tutmaya çalışalım. Bakın bu şekilde. Bir tane örüyorum ve kesiyorum. Bu şekilde devam edelim. Bu ayraçtan sonraki ilk ilmeğe kadar. Devam ediyorum kesmeye. Ayraca geldim bakın. Ayracı çıkartıyorum. Buradaki iki ilmeği de yine paylaştıracağım. Bir ilmeği kola vereceğim. Bir ilmeği arkaya vereceğim. Dolayısıyla burada arkaya verilecek tek ilmeğim kalana kadar kesmeye devam edeceğim. Bakın bir tane kestim. Bu ilmek bir de bu ilmek, hala iki ilmek var. Dolayısıyla bir kere daha keseceğim. Ve tek ilmeğe düştüm bakın ayraçtan önce. Bu ilmeği arkaya dahil ediyorum. O nedenle şimdi arkayı örüyorum. Arka ilmeklerini öreceğim. Nereye kadar? Yine bir sonraki ayraca kadar düz örerek devam ediyorum. Bir sonraki reglan noktasına geldim bakın. Burada da yine bu iki ilmeğin bir tanesini arkaya dahil ettim. Şimdi arka ilmek sayımız her iki taraftan birer tane aldığı için 59'dan 61'e çıktı. Şimdi devam edelim. Bu bir taneyi kola dahil edeceğim. Onu önce örüyorum. Sonra ikinciyi de örüyorum. Ve o ilk ilmekle ikinciyi kesmeye başlıyorum. Böylece ikinci kolu da kesmeye başladık burada. Devam edelim aynı şekilde. Kolu kesmeye devam ediyorum. Son reglan noktasına geldim. Yine burada da bu iki ilmekten bir tanesini öne vermem gerekiyor. Dolayısıyla burada ayracın sağ tarafında bir tane ilmek kalana kadar kesiyorum. Bir tane daha keseceğim. Bakın bir tane ilmek kaldı ayraçtan önce. Artık bunu da çıkarıyorum. Bu bir ilmeği buraya verdiğimde bu ön ilmek sayımızda 34 olmuş olacak. Bütün ilmekleri düz örerek kalan ilmekleri sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladığımda örgüm bakın bu şekli almış oldu. Kolları kestik. Bakın şöyle göstereyim. Birinci kolumuz, diğer kolumuz. Kol kesiminden önce 3 sıra haroşomuz oluşmuş oldu. Bütün yeleğin çevresi boyunca. Şu an şişte sadece 2 tane öne ait bakın ilmekler ve bir de arkanın ilmekleri kaldı. O ilmeklerin de sayısına bakarsak ön ilmek sayımız 34'e çıkmıştı. Şu an gövdede 34 artı 34 önleri yazdığımda ilave olarak da bakın arka ilmek sayımız da 61'di. Onu da yazıp hepsini toplarsam 129 tane ilmeğe ulaşmış oluyorum. Şimdi bu noktadan sonra aşağıya doğru yeleğin gövde kısmını öreceğiz. Dilerseniz şu ana kadar olduğu gibi düz örerek devam edebilirsiniz. Dilerseniz model uygulayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama model uygulamak isterseniz eğer ilmek sayınızın uygulayacağınız modele uygun olması gerekir. Ona göre kol altından birkaç ilmek almanız uygun olacaktır. Şimdi ben model olarak şöyle çok basit bir model uygulayacağım. Bundan sonraki kısmında. Sadece haroşo ve düz örgüden oluşan bir model. 3 ilmek haroşo, arkasından 7 ilmek düzle. Bakın şöyle basit bir model uygulayacağım. Şimdi şöyle modelin bir tekrarına bakarsak 7 ilmek düz, 3 tane de haroşo. Bakın şöyle 10 ilmek yapıyor.
Bir model daha eklediğimizde bakın yine bir 10 ilmek daha eklemiş oluyorum. Bu şekilde 10'un katları şeklinde modeli tekrarlayacağım. En son simetrik olması için sona bir tane sadece bu düz kısımdan ekleyeceğim. Yani 7 ilmek ekleyeceğim. Dolayısıyla ilmek sayım 10'un katları 10, 20, 30, 40 atıyorum 100, 110, 120 şeklinde. 10'un katları artı 7 ilmek şeklinde olmalı. Peki bu ilmekler hangi ilmekler? Buraya baktığımızda bakın şu toplam bütün ilmeklerin içerisinde kenar ilmeklerinden sonraki ilmekler. Orada modeli uygulayacağız. Dolayısıyla ben şu an şişteki toplam ilmekten bu iki taraftaki kenar ilmeklerini çıkartırsam kalan ilmekler benim model uygulayacağım ilmekler olacak. Şimdi bunlar kaç ilmekti? 7 ilmek. Her iki tarafta da 14 ilmek yapar. 129'dan 14'ü çıkartırsam benim model için kalan ilmek sayım 115 olur. Neydi ihtiyaç duyduğumuz ilmek sayısı model için? Onun katı olacak, bir de ilave 7 ilmeğimiz olacaktı. Şimdi bu 115 sayısına en yakın onun katı 110'dur. 110 onun katı. 11 kere modeli tekrarlayacağım. İlave bir düz kısmı eklersem 117 ilmeğe ihtiyacım var. Dolayısıyla 117'ye ulaşmak için ben 2 ilmek artırmalıyım. Bu ilmekleri de kol altlarından şimdi birleştireceğiz gövdeyi. Her iki taraftan birer tane ilmek artırırsam 117 ilmeğe ulaşırım. Dediğim gibi eğer düz olarak örecekseniz alt kısmını bir ya da iki ilmek kol altından gerdirme yapmasın diye alırsanız herhangi bir zorunluluk yok ilmek sayısı hesabında. İkişer ilmek alırsanız mesela uygun olacaktır. Başka bir model uygulayacaksanız o modele göre belirlemeniz gerekir. Kaç ilmek ihtiyacınız olduğunu. Şimdi buna göre örmeye başlayalım. Bu sırada hem kol altını birleştireceğim hem de kol altından her iki taraftan birer tane ilmek alacağım. Bu arada artık modelimize de geçtiğimiz için bakın şu 3 haraşo sırasını şöyle düşünürsek sonrasında bakalım 1, 2, 3, 4 haraşo sırası boyunca 3 haraşo 7 düz, 3 haraşo 7 düz şeklinde modeli kuracağız. Şimdi kenardan başlıyorum. 7 ilmek. Önce kenar ilmeğimi örüyorum haraşo. Ardından neydi? 7 düzle başlayacağız. Sonra 3 haraşo şekli. Şimdi ön yüzde olduğum için aslında hepsini düz öreceğim için fark etmiyor. 1, 2, sadece anlamanız açısından söylüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek buraya gelecek. Arkasından 3 tane haraşo şeklinde. Yani yerleşimimiz bu şekilde olacak. Arka yüzü de ortaya çıkacak bu model. Tekrar devam edelim. 7 düz. Tekrar 3 haraşo şeklinde. Bu şekilde devam edeceğiz. Sona kadar öreceğiz. Neydi ihtiyacımız olan ilmek sayısı? 2 ilmekti. Ve kol altlarından birer tane alacaktık. Şimdi bakın kol altına geldiğimde şu son ilmeği şöyle yapıyorum. Bakın. Örüyorum. Bir tane de şöyle yapıp arkasından alıyorum. Bir tane burada ilmek artırmış oldum. Yani şöyle dolayarak da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi buradan bir tane artırdım. İki tarafı birleştirelim. Şöyle kol altına. Burada biraz ipimizi de gergin tutalım. Boşluk oluşmasın bu arada. Hemen ördüm karşı taraftaki ilk ilmeği ve devam ediyorum. Şimdi ön yüzde dediğim gibi düzler ve haraşolar fark etmediği için şimdilik artık daha da fazla detay söylemeyeyim. Hepsini örüyorum düz olarak. Bir sonraki kol altına kadar geleceğim. Orada da yine bir ilmek alacağım. Evet, arkanın ilmeklerini ördüm. Bakın kol altını birleştirirken şu ön parçanın ilk ilmeğinde yine aynı ilmeği bir önden bir de arkadan batarak bir ilmek artırmış oluyorum burada da. Toplamda 2 ilmek artırmış olduk. Sıramızı düz örerek tamamlayalım.
Evet, sırayı tamamladım. Şimdi arka tarafta artık modelim ortaya çıkmaya başlayacak. Bunun için arkayı çeviriyorum. Kenar bandını örüyorum. 7 ilmek. Hep haroşa olacak burası yine. Düz örüyorum. 5, 6 ve 7. Şimdi neydi? Kenardan 7 tane düz ilmekle başlıyorum. Arka sırada olduğum için bakın o ilmekler ters görünüyor. Dolayısıyla 7 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından 3 tane haroşo. Dolayısıyla haroşoları her iki yönde de düz örüyoruz. O nedenle burada da düz öreceğim 3 taneyi. Tekrar devam edelim. 7 ters. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 3 haroşo yani 3 düz. Tekrar 7 ters. 3 düz. Şöyle alayım. Bolluğunu almak için o ilmeği. Evet, bakın 7 ters 3 düz. Devam ediyorum. Tekrar 7 ters. Ardından 3 düz. Evet, arka sırayı bu şekilde öreceğiz. 7 ters 3 düz, 7 ters 3 düz şeklinde. Kenar bandına dek gelelim. Sıra sonuna doğru örüyorum. 3 düz, 7 ters. Evet, bakın 7 tersi ördükten sonra sadece kenarda 7 tane kenar bandım kaldı. Onlar da düz. Sayımızı hesapladığımız için modele göre tam geldi. Evet. Modelin ilk sırasını bitirdim. Bakın aralarda 3 ilmek haroşalar görünüyor. Şimdi ikinci sırayı ördüğümüzde daha belirgin olacak. Ön yüzlerde hepsi zaten düz oluyor. Gördüğünüz gibi fark yok. Arka yüzde sadece bu aralardaki 7 düz olanlar önde ters olacak. Onun dışında 3 haroşalar ve kenar bantları arka yüzde de düz örülecek. Bir sıra daha örelim bu şekilde. Bakın 2 sıra daha ördüm. Bir ön bir arka sıra. Bakın artık model iyiden iyiye görünüyor. Düzler ve aralarındaki haroşalar bariz bir şekilde görünüyor. Şu an bu aradaki haroşa sıralarımız 2 sıra oldu. Modelimize göre toplamda bakın 1, 2, 3, 4 sıra olana dek devam edeceğim. Yani şu an 2, 4 olması için 4 sıra daha öreceğim bu şekilde. Ondan sonra araya 3 sıra haroşa öreceğim. 3 haroşa sırası. Şimdi bu kısmı ben öreyim. İlk modelin görüntüsünü yine sizinle paylaşacağım. Bu arada ileğimize dikkat edelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haroşa sırası oldu. 13 olduğunda ikinci iliği açacağım. Evet, modeli örmeye devam ettim. Bakın bu aradaki haroşa sıraları 4 sıra olduktan sonra araya 3 sıra haroşa ördüm. Bütün ilmekleri düz örerek. Bu arada bu 3 sıranın son sırasında ilik sıram geldiği için 13 sıra olduğu için 3. iliği açmış oldum. Şimdi bu 3 sıra haroşadan sonra tekrar bu düzle başladığım kısma geleceğim. Yani 7 düz 3 haroşa şeklinde. Ön yüzden hepsini düz örüp arka sıradan düzlerin yerine ters öreceğim. 3 tane de haroşa öreceğim yanlarına. O şekilde devam edeceğim modeli uygulamaya. Yeleğin boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelle ve ilikleri açarak örelim. Ondan sonra etek ucunda yine haroşa örerek yeleği tamamlayacağız. Evet, yeleğin gövdesini örmeye devam ettim. Modeli uygulayarak. Bakın bu düz örgülü kısımlardan toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şu anki uzunluğunu söyleyeyim. Kol altından itibaren şöyle ölçersem
yaklaşık 18,5 santimetre oldu. Bu uzunluk bence yeterli. Siz çocuğunuzun boyuna göre bu uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi en son düz kısımdan sonra 3 haraşo sırası ördüm. Ve örgünün ön yüzünden örerek arka yüzüne kadar geldim. Şimdi bu arka yüzünden örerek kesme yaptığımda 4. haraşo sırasını tamamlamış olacağım. Bu arada ilikleri de söyleyeyim. Toplamda 5 tane ilik açtım 13 sıra aralıklarla. Son ilik bakın bu hemen bu düz örgünün bitiminde olduğu etek ucundaki haraşodan hemen önce açmış oldum 5. iliği. Şimdi dediğim gibi örgünün arka yüzünden örerek keseceğim ve 4. haraşo sırasında tamamlamış olacağım. İleğimizin örgüsü de bitmiş olacak. İlk ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Örgünün arka yüzündeyim bakın. Devam edelim aynı işlemi. Bir tane daha ördüm. Bir önceki ilmekle kestim. Evet, bu şekilde devam ederek ilmeklerin hepsini kapatalım. Evet, bütün ilmeklerim kapanmış oldu. İpi kesiyorum. Örgüyü tamamlıyorum. İpleri örgünün altında yürüterek gizleyelim. Ardından düğmeleri dikip yeleği tamamlayalım. Evet, düğmelerini de dikip yeleği tamamladım. Bakın son görüntüsünü sizinle paylaşayım. Arkası da bu şekilde. Güzel bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu tamamlamadan önce daha küçük ve daha büyük örmek isterseniz sayılar nasıl olmalı? Bu konuda tavsiyelerimi paylaşmak istiyorum. Ama başından şunu belirteyim. Bu vereceğim sayılar benim ördüğüm ip kalınlığına göre, benim elime göre, benim belirlediğim sayılar. Kullanacağınız ipe göre veya çocuğun fiziksel özelliklerine göre ufak değişiklikler gerekebilir. Şimdi daha küçük beden için 0-6 ay için tavsiyem 69 ilmekle başlanabilir. Şu kısmı açıklayayım. Burada diğerlerini siz buna göre anlayabilirsiniz. Şimdi 13 ilmek ön, arada 2 ilmek, 8 ilmek kol, tekrar arada 2 ilmek, 19 ilmek arka, arada 2 ilmek, 8 ilmek diğer kol, arada 2 ilmek, tekrar 13 ilmek ön şeklinde bu 69 ilmeğin ayrımını yapabiliriz. Bu şekilde başlayıp aynen videoda anlattığım gibi yaka düşürmeyi de yapıp ördükten sonra artırmalarımızı 17 artırma yapabiliriz 0-6 ay için. Sonra robayı tamamladığımızda kol ayrımına geldiğimizde ilmeklerimiz şu şekilde oluşur. Ön 31 ilmek, kol 44 ilmek, arka 55 ilmek. Bu sayılara göre yine bu ön kenardaki düğme ve ilik bantlarımıza ait ilmekleri çıkardığımızda modelin tam sayıda uygun olması için ilave etmemiz gereken ilmek sayısı kol altlarına 2'şer ilmek olur. Gövdemizde 117 ilmek oluyor bu durumda. Şimdi burada biraz detaylı anlattım. Diğerlerinde sadece sayıları paylaşayım. 2 yaş için 87 ilmek başlayabiliriz. Ön 16, kol 11, arka 25 ilmek. 19 artırma yapabiliriz. Bunun sonucunda ön ilmek sayımız 36, kol 51, arka 65 ilmek olur. Gövde 137 ilmek olur. Kol altına da 2'şer ilmek almamız yeterli olacaktır. 3 yaş için 93 ilmek başlayabiliriz. Ön 17, kol 12, arka 27 ilmek. Toplam 20 artırma yapabiliriz. Bu durumda ön 38 ilmek, kol 54, arkada 69 ilmek olur. Gövdemiz 145 ilmek olur. Kol altına da 3'er ilmek almak model açısından uygun olacaktır. Evet, dediğim gibi bunlar benim tavsiye edeceğim yaklaşık sayılar. Umarım işinize yarar. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir ve yapmayı arzu edersiniz. Şimdiden size de kolay gelsin.
Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.